Şimdi yağmur durmuşken El Nido sahilinde şöyle bir turlayayım dedim. Akşam oluyor. Hava bulutluydu. Bayağı bir açıldı. Zaten 10 dakika önce ne, 10 dakika sonra ne olacağı gerçekten bilinmiyor. Ama El Nido sahili hani böyle emekli olunca bir balıkçı köyüne yerleşim misali bir yer. Size orayı göstereyim şimdi. Arkadan devam edelim konuşmaya. Burada birçok tekne var görüyorsunuz. Bunlar gün boyu El Nido'dan çıkmakta olan ünlü 4 tane turu yapıyor. Turlar çok güzel bir şekilde aslında organize edilmiş. Hepsi aynı turu yapıyor. Bütün acentalar aynı turları satıyor aslında özellerinin dışında. Nedir onlar? Turların isimleri şöyle. Tur A, Tur B, Tur C ve Tur D. Hepsinde yani bütün acentalarda program aynı. A, B, C, D diye isimlendiriyorlar ve siz eğer El Nido'da yeterli vaktiniz varsa hepsini aynı anda yani kaldığınız süre boyunca gün be gün gerçekleştiriyorsunuz. Ve gerçekten güzel yerler. Yalnız şöyle bir sakınca var. Gittiğiniz yerleri özellikle kaç durak yapacağını ve nerelere gideceğini aslında önceden öğrenin. Çünkü hava şartına bağlı veya orada durulan süreye bağlı bazılarına uğramama gibi olaylar oluyormuş. En azından benim buradaki acentacı arkadaşlarım öyle dedi. İşte bu tekneler sabahları erken bir vakitte hepsi çok fazla kişi olmadan yani maksimum 10-12 kişiyle en büyüğü çıkıyor. Ben en son katıldığım turda 6 kişiydik. Çok da keyifli oluyor. Keza gittiğiniz yerler zaten dünyadaki cennet diyebileceğimiz noktalar. Onun dışında yemeği vesairesi her şeyle çok güzel. Burada birçok arkadaş var. Tur sabahı. Burası Mahmut Paşa gibi ana baba günü oluyor. Ve o sırada size bazı şeyler satıyorlar. Nedir onlar? Telefonunuzu korumak için korutaç. Neyse onun adı, o plastik zımbırtıdan. Onun dışında size ne veriyorlar? Eğer yağmur yağıyorsa bir naylon yağmurluk ve bu ocean bag denilen su geçirmesi biraz daha zor olan, iyi katlanabilen çantaları. Onlar da boyut boyut farklı şekilde şuradaki arkadaşlar tarafından satılıyor. Sabah onlardan alırsanız çok daha pahalıya alabiliyorsunuz. Çarşı içinde gideceğiniz günden bir gün önce alırsanız çok daha ucuza alma şansınız var. Bazen de tekneler kalkarken yine fiyatlar çok düşüyor. Çünkü eldeki müşteri artık gidiyor oluyor. O günü kaybetmek istemiyorlar. O yüzden de yine öyle bir güzelliği var. Böyle sakin bir deniz. Zaten şehrin buraya kurulma amacı, şehir demek gerekir mi bilmiyorum, kasaba. Buraya kurulma amacı da işte bu sakin limanı kullanmak. Filipinler'de yerli halkta burada denizin tadını çıkartıyorlar. Çünkü yağmur devam etti neredeyse gün boyunca. Bu saatlerde durdu. Bu saatlerde de insanlar buraya döküldü. Tur A'ya katıldım geçen gün. Şu kanolardan kiralıyorsunuz. Bunların altı şeffaf olanlar var. Altını görüyorsunuz. Şu anda bize doğru gelen zaten o şeffaf olanlardan. Bunlar da kendilerine buradan tekneye gidiş geliş için kullanan tekneci çocuklar bunlar. Gençler. Gerçi çoğuna gençler vesaire diyoruz ama 50-60 yaşında adamlar da çıkıyor. Uzak Doğu'da ve Asya'da aslında bu arkadaşların yaşlarını tahmin etmek oldukça güç olabiliyor. Çok genç gösteriyorlar bu arada. Bakın hem denize giriliyor hem bu kadar burada böyle yerleşim tesis var. Hem tekneler var ama su o kadar temiz ki. Yani o kadar temiz ki. İşte büyük turizm hareketleri alsa da büyük turizm grupları tarafından çökülmemiş yerler olduğu için yani en azından belli bölümleri. Çünkü çok fazla çökülen yerleri de var.
O yüzden de hala sanıyorum belli bir süre daha gider. Ama 20-30 lira buralar bambaşka bir hale döner diye tahmin ediyorum. Şu teknelerin bu kadar kişi sayısında tutulması bile çok önemli bir detay bence. Yağmurlardan dolayı vesaire bazı tesislerde inanılmaz bir rutubet var. Benim dün gece kaldığım yer tamamen öyle. Duvarlardan su akıyordu. Elbiseler falan ıslandı yani. Kendi kendine. Su olmadan. 48 saat falan ama hiç durmadan yağmur yağdı. Daha doğrusu duruyor da işte 5 dakika falan duruyor. Güneş açıyor falan. Birden o yağmur da değil aslında. Hani değişik bir şey ya. Nefes alamıyorsunuz. El Nido'nun içerisinde size bazı detaylar anlatacağım tabii. Ama şimdilik bu görüntüleri biraz görelim. Biraz sahilini gezelim. Tabii El Nido sadece bu sahilden oluşmuyor. İçeride güzel bir çarşısı var. Küçük kafelerin, barlar sokağının olduğu. İçerisine yine büyük sermaye gruplarının aslında bir şekilde girdiği ve o büyük sermaye gruplarının bazılarının küçücük yerlere kocaman binalar yapmaya çalıştığı falan gözüküyor. Yani burası bir şekil değiştirme hareketi içerisinde. Kim bilir kaç yıldır öyle tabii. İnşallah yazık etmezler diyorum çünkü çok enteresan. Benim gerçekten uzun zamandır gittiğim, gördüğüm ve hala bozulmadığına şahit olduğum ender yerlerden bir tanesi. Run! Run Forest! Bizim insanoğlu da aslında çok acayip. Böyle yerleri görünce ne kadar bozulmamış diyoruz. Daha sonra buraya acayip tiki yerler açılıyor. Çok gösterişli mekanlar açılıyor. Ne kadar güzel yer oldu diyoruz burası diyoruz. Sonra belli bir süre geçiyor. Ya burası eskiden ne kadar güzeldi diyoruz. Ve çok acayip değil mi? Yine mesaj dolu videolarla Erkut Özen, El Nido'da. Bakın buranın tuktukları böyle. Ve biraz farklı. Hepsi aynı model. Kim bunları dizayn etmişse burada böyle bir imaj yaratmış. Böyle bir tarz yaratmış. Ve tuk sanki bu şekilde olan motorun yanına bağlanan ve her şeyle aynı aslında. Bütün tasarım çok değişik, çok etkileyici. Bakın böyle tur A, B, C, D, A, B, C, D. Böylece İngilizce de öğrenmiş oluyorsunuz. Yine her yerde olduğu gibi Asya'da bir dövme salonu. Ama her yer gibi değil çünkü çok az sayıda var bunlardan. Burası dediğim gibi daha yeni böyle butiklerin falan açıldığı yer haline gelmiş. Valla dünyanın her tarafında polis ismi farklı bir şekilde anılıyor ama en sevimli geleni bu oldu. Sanki yanlış yazmışlar gibi okunuyor. Bu polis. Çok acayip. Şöyle çaktırmadan arkadan bir açık. Bütün Palawan Adası'nda Filipinlerin birçok yerinde olduğu gibi hem polis, daha doğrusu polis, bir de turizm polisi var. Genelde hep ayrı binalardalar. İşte bu Ocean Tech denilen ıslanmaz teknik turlarında kullanılan çantalar yağmurda en fazla satılan eşyalardan biri olarak ya da turlara giden. Çünkü bizim bu çevre turları dediğimiz turların çoğu Filipinler'de, çoğu değil %99.99'u denizde gerçekleşiyor. Birçok insanın elektronik eşyası var, o su var, bu su var. Ve bu yüzden de işte bakın tasarım böyle. Hepsi aynı, hepsi. Belki şeydir bu. Böyle olursa ruhsat verebiliyordur falan. Çok acayip. Bazıları şekil şükür yapsa da neredeyse
Böyle oturma yerlerindeki kol tutacağına kadar her şey aynı. Çok enteresan geliyor bana. Hani tescillenmiş gibi, öyle olmazsa sanki kullanılmayacak gibi. El Nido'nun birkaç tane böyle birbirine paralel caddesi var. Onlardan bir tanesi burası. Biraz daha az trafik olan bir devamında bir yer var. İçeriye girdiğimiz hemen döndüğüm yerin dışında. Şimdi bir bu tarafta var. Burası daha işlek. Ama hepsi birbirine benziyor aslında. Gördüğünüz gibi hava açık şu anda ama yağmur yağdığından ötürü yerler falan sırılsıklam. Tabii bu kimseyi ilgilendirmiyor. Herkes şortla. Çünkü her ne kadar yağmur yağsa da buranın iklimi sıcak, nemli. Öylesine nemli ki su içinde kalıyorsunuz. Yağmurun yağmasına gerek kalmadan. Böyle bir El Nido çarşı turu oldu. El Nido'da gelmeyelim dedim. Şimdi burada yiyecek içecek fiyatları biraz farklı. Eğer soranlar olursa, soranlar neyse, merak edenler olursa, yiyecek içecek fiyatları farklı. Şöyle farklı. Mesela bu caddede yiyecek içecek fiyatları bir tık daha fazla. Popüler cadde herhalde. Nişantaşı burası, Etiler. Bir sonrasında bir üstte daha düşük fiyatlı restoranlar var veya yine sokakta yiyebileceğiniz, her ne kadar öyle Tayland'da, Kamboçya'da olduğu kadar fazla olmasa da yerler var. Ama bazı yerler de çok pahalı ama anormal lezzetli. Mesela neresi diyeceksiniz şimdi, değil mi? Şu food truck, yani yemek kamyonu denilen yerde Tay yemekleri yapılıyor. Şöyle bir tane burada eski bir kamyonu dükkan haline getirmişler. Yanına da devamını açmışlar. Şöyle çok keyifli bir mekan aslında. Güzel Tay yemekleri yapılıyor. Onun yanında bence El Nido'da en iyi pizzanın yapıldığı ve makarna çeşitlerinin de olduğu. Tabii ki neden? Çünkü bir İtalyan mutfağı, şöyle odun ateşinde pizzanın yapıldığı nefis bir restoran var. Böyle dış görünüşü nefis gözükmüyor. Herkes böyle sıralı yan yana falan oturup yiyor. Ama muhteşem pizzalar yapıyorlar ve çok pahalı. Yani bir pizza, normal iyi şekildeki bir pizza, büyük boy söylerseniz 700-750 Türk lirasına geliyor. 600-700 lira arası. En ucuzu, ben baktım bugün, en ucuzu 600 lira civarında. Şimdi son dönemden sonra aslında böyle pahalı gibi geliyor da Türkiye'de de fiyatlar hani böyle bir yerde farklı değil ki. Bir de ben mesela Türkiye'de o boyutta, o lezzette, odun ateşinde pişirilip bu fiyata verilmiş bir pizzaya mesela rastlamadım. Hani pahalı diyorum ama pahalılık aslında o pizzadan dolayı değil, buradaki diğer muadillerine göre olan pahalılıktan bahsediyorum. Bakın burada limitsiz chicken link istiyor. Nasıl limitsiz ya? Bunlar bizi tanımıyor aslında. Gelirim vallahi. Kapatırsınız dükkanı. İşte bu. Tuttuklarımız bakın içi de öyle. Palawan'da en popüler yerlerden bir tanesi El Nido, dediğim gibi Puerto Princesa gibi. Çok büyük bir şehir değil. Yani orası buraya göre çok büyük ama burası çok daha fazla turistik. O yüzden de çok daha fazla tercih edilen bir yer. Mutlaka da gelinmesi gereken bir yer. Şimdi El Nido'da daha fazla şey anlatacağım tabii. Ama kaldığım süre boyunca bazı turlara da katılacağım. O yüzden o turlarla birlikte bu videoyu böyle içerip yayınlarız. Şu anda ekranda bu rutubetten dolayı bir şey oldu. Göremiyorum. Umarım kendimi çekebiliyorumdur. Şimdi ben bir otele gireyim. Sonra akşam yemeğine çıkacağım. Yine belki müsait olursak bir şeyler çekeriz.